Almanya'daki akrabanız size garantör olmak istiyor ancak ya bu işler çok uzun, bununla uğraşamam mı diyor. İşte ona göndermek isteyeceğiniz video tam olarak bu video. Almanya'da garantörlük nedir? Kimler garantör olabilir? Bu belge nasıl alınır? Nereden alınır? Kaç para maaşla? Kimler hangi vize türü ya da hangi oturum için bu belgeye ihtiyaç duyar? Tüm bunları ve çok daha fazlasını bu videoda bulacaksınız. Üstelik bir garantörden, yani benden. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlere Bavyera'nın en güzel göllerinden birisi olan Tegernsee'den sesleniyoruz. Burası yaklaşık Münih'e trende 1 saatlik uzaklıkta bir göl. Bugün sizlere bu güzel manzara eşliğinde harika bir konudan bahsedeceğiz. Garantörlük belgesi. Bu belge sadece yarım saatte aslında alınabilen bir belge ve bizim çok işimize yarayacak olan bir belge. Girişte de bahsettiğim gibi aslında burada bir garantör bulursanız, buraya dil kursu için gelme noktasında lisans, yüksek lisans ya da işte şans kartı gibi, yani bütün bu tarz vizelerde işinize yarayabilecek harika bir belge. Bu belge sizi bloke hesaptan kurtarıyor ki bloke hesabın şu an tutarı yaklaşık 12.000 euro olmuş. Bu harika belgeyi sizlere anlatacağım. Alması çok kolay. Sadece yarım saat sürüyor ve dediğim gibi ben bir garantörüm. Buraya kardeşim master okumaya gelirken ona bu belgeyi hazırladım. Sizlere bugün aslında kendi tecrübelerimden yola çıkarak tüm bunları anlatacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Böylece sizin beğendiğinizi görüp bana harika bir motivasyon sağlamış olursunuz. Ayrıca Instagram'da da oldukça aktifiz. Instagram adresimiz de aşağıda ve videoda yer alıyor. Harika bir Telegram grubumuz var. Aradığınız birçok sorunun cevabı orada olabilir. Bütün her şeyin linkini aşağıya bıraktım. Kesinlikle göz atmanızı öneriyorum. Şimdi arkadaşlar, oldukça anlaşılır bir şekilde sizlere bu konuyu anlatmak istiyorum. Bölüm 1. Garantörlük belgesi nedir? Almancası Verpflichtungserklärung olarak geçiyor. Bu belgeyle garantör olan kişi sizin hem maddi olarak hem de hukuksal olarak sorumluluğunuzu üstlenmiş oluyor. Bunu beyan etmiş oluyor. Bu belge buna yarıyor. Bu belgeyi aslında sadece öğrenci vizesi için kullanmıyorsunuz. Buraya ziyaretçi olarak gelmek isteyenler de, yani 90 günden daha az süre Almanya'da kalmak isteyen kişiler için de garantörlük belgesi kullanılabilir. Dil kursuna gelmek isteyenler için garantörlük belgesi kullanılabilir. Biliyorsunuz Almanya'da şans kartı diye bir şey çıktı. Şans kartı için de yine aynı şekilde garantörlük belgesi kullanılabilir. Benim gibi master'a gelmek istiyorsanız yine olabilir. Benim gibi değil ama birçok insan gibi lisans burada okumak isterseniz yine garantörlük belgesi sizin için faydalı bir belge olabilir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki lisans için ya da yüksek lisans için buraya üniversiteye gelmek istiyorsun. Almanya'da okumak istiyorsun. Bunun için finansal durumunu gösterme noktasında bildiğin üzere 2 tane seçenek var. Birincisi bloke hesap. Her sene şu anda tutarı yaklaşık 12.000 euro olan bloke hesap açman gerekiyor. Yani bu parayı bulman ve Almanya'da bir hesaba yatırman gerekiyor. Sana her ay bu paradan belirli bir miktar bir maaş gibi ödeniyor. Sen bu parayı bir anda çekemiyorsun. Almanya'da devleti şundan emin oluyor. Evet, bu kişinin yeterli parası var. Bir senelik geçinebiliyor falan filan. Ben diyor vizeyi veriyorum. Birincisi bu. İkincisi ise arkadaşlar garantörlük belgesi. Garantörlük belgesinin şöyle güzel bir avantajı var. Sadece bir doküman aslında. Bir sayfalık bir şey alıyorsun. Konsolosluğa verdiğin zaman işin bitti. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Hatta büyük bir ihtimalle sana bloke hesap gibi, genelde bloke hesap açtığın zaman 1 yıllık oturum veriyorlar. 1 yıldan daha uzun bir oturum alma ihtimalin var. Belki 2 sene alabilirsin mesela. Ki bu da gerçekten güzel bir şey. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, ben burada kardeşime garantör oldum ve Münih Yabancılar Dairesi'ne gitmiştim bunun için. Şimdi size Münih Yabancılar Dairesi'nin istediği belgeleri söyleyeceğim. Bu belgeler bence 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynıdır ama burada bir eyalet sistemi olduğu için arada bir değişiklikler olabilir. Bu söylediklerim yani Münih için geçerli. Öncelikle arkadaşlar 2 tane form dolduruyorsunuz ama bu formlar çok kolay. Kendi bilgileriniz, işte garantör olacağınız kişinin bilgileri vesaire. İlk önce bunları doldurduğunuz 2 tane form var ve gerçekten kısa. Bu 2 belgeden sonra 3. belge çok kolay yine. Pasaportunu gösteriyorsun. 4. belge arkadaşlar, ya da 4. madde diyebiliriz. Son 3 aylık maaş bordrosunu istiyorlar. 4. maddemiz de bu. Yani son 3 ayda ne kadar para kazanmışsın onu gösteriyorsun. Bununla birlikte bir de garantör olacağınız kişinin pasaportunun fotokopisini de verebilirsiniz. Ben vermiştim. Bu kadarcık belge aslında. Bu belgeleri toplayıp Münih Yabancılar Dairesi'ne gidip tabii ki bir randevuyla bu belgeyi oluşturabilirsiniz. Peki randevu almak kolay mı zor mu diye soracak olursanız, randevuyu bulmak çok kolay değil arkadaşlar ama bir anda sürekli bir yığılma olmasın diye aralıklarla randevu açıyorlar. Mesela bazı günlerde erken saatlerde kalktığınız zaman arkadaşlar web sitesinde randevu görebiliyorsunuz. Ama mesela haftaya bir gün için sadece. Onu açıyorlar. 12'ye kadar mesela orada randevular hemen tükeniyor zaten. Yani orada biraz hızlı olmak gerekiyor. Ondan sonrası zaten çok kolay. Şimdi bölüm 1'de garantörlük belgesini tanıttık. Ne olduğunu anladık. Bölüm 2'de istenen belgeleri konuştuk. Bölüm 3'te ise arkadaşlar bazı kritik noktalara değinmek istiyorum. Şu anda birçok yerde bulamayacağınız bilgilerden bahsedeceğim. Mesela kaç para kazanmak gerekiyor ki bir kişi garantör olabilsin? Eğer yalnız yaşayan bir insansan net gelirinin en az 2270 euro olması lazım ki garantörlük belgesini düzenleyebilesin. Evliysen ya da bir
partnerin varsa, yani tek başına yaşamıyorsan, bu sefer 2770 euro oluyor. Diyelim hem tek yaşamıyorsun hem de çocuğun var. Bu çocuk sayısına göre yine bu oran değişiyor. Mesela bir çocuğun olursa 3040 euro, işte 2 çocuk olursa 3320 euro, 3 veya daha fazla çocuğun olursa da aylık en az net 3600 euro kazanman gerekiyor. Bu sayılar arkadaşlar dediğim gibi eyaletten eyalete değişecektir. Çünkü bunu Münih Ausländer Behörde tasarlamış. Buradaki yaşam maliyetleri örneğin Bochum'a göre ya da benim üniversite okuduğum şehir Bielefeld'e göre daha yüksek. Dolayısıyla oralarda yaşayan ve para kazanan bir garantör için büyük ihtimalle bu sayılar daha az olacaktır. Bununla birlikte arkadaşlar bir önemli nokta daha şu. Garantör olacak kişinin burada sosyal haklardan yararlanmıyor olması lazım. Yani geçimini devlet desteği olmadan sağlayabiliyor olması lazım. Devlet diyor ki ya diyor ben sana destek veriyorum geçinebilmek için. Sen bir kişiye garantör olmak istiyorsun maddi olarak, hukuksal olarak. Bu nasıl oluyor? Diyor ki çok normal, çok mantıklı bence. Garantörlük belgesinde dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var. Mesela buraya öğrenci olarak üniversite okumak için gelmek istiyorsanız garantörlük belgesinde bir kısım var. Zweck des Aufenthalts diye, yani kalışın amacı. Burada Studium yazması gerekiyor arkadaşlar. Mesela benim kardeşim için aldığım belgede Studium yazıyor. İkincisi, bu daha önemli. Belgenin sonunda sağ alt kısmında bir çarpı işareti olacak arkadaşlar. Orada 2 tane seçenek var. Birincisinde şu yazıyor. Glaubhaft gemacht. İkincisinde de nachgewiesen yazıyor. Aslında ikisi de anlam olarak hemen hemen aynı ifadeler arkadaşlar. Benim burada internetten araştırdığım kadarıyla siz belgelerinizi gösterdiyseniz, kanıtladıysanız orada nachgewiesen'in işaretlenmesi, Glaubhaft gemacht'ın işaretlenmesine göre daha iyi oluyormuş. Çünkü anlam olarak sanırım nachgewiesen biraz daha güçlü. Hani evet bu kişi gerçekten garantör olabilir. Bunu kanıtladı anlamına geliyor. Oranın ekran görüntüsünü koyacağım arkadaşlar bu arada. Nachgewiesen yazarsa yani biraz daha işini rahat edebilir. Ama Glaubhaft gemacht işaretlendiyse de problem yok. Ama diğeri daha iyi bir seçenek olabiliyormuş konsolosluk açısından. Ve tabii ki sayfanın arka yüzünde bunun ücreti de yazıyor. Bu belgeyi düzenlemeli maliyeti arkadaşlar 29 euro. Bir başka önemli madde arkadaşlar. Garantör olmak isteyen kişinin Alman vatandaşlığına sahip olmasına gerek var mı? Hayır, yok. Alman vatandaşı olmasa da olur ama uzun vadeli bir oturum olması lazım arkadaşlar. Mesela benim Alman vatandaşlığım yok. Hatta sınırsız oturumum da yok. Ancak ben kardeşime garantör olabildim. Çünkü benim mavi kartım 4 senelik. Kardeşimin master'ı 3 dönem. Genelde master 4 dönem falan olur arkadaşlar. Dolayısıyla 4 dönem 2 sene, 1,5 sene benim 4 yıllık oturumum var. Bu bağlamda benim oturumumun sonuna kadar ben ona garantör olabiliyorum. Böyle bir yazıda yer alıyor benim aldığım garantörlük belgesinde. Bu çok önemli bir detay. Yani illaki Alman vatandaşı olmanıza gerek yok. Burada başka detaylar da var arkadaşlar. Unutmamak için not almıştım. Mesela kendi çocuğum, kardeşim için garantör olabilir miyim? Evet, zaten dediğim gibi ben kardeşime garantör oldum. Öğrenciler garantör olabilir mi? Aslında hayır. Teorik olarak evet. Çünkü sonuçta çalışırsa garantör olabilir ama genelde öğrencilerin düzenli geliri olmuyor. O yüzden düzenli gelir gerekiyor. Freelance çalışıyorum. Garantör olabilir miyim? Karışık. Bu biraz inisiyatife bağlı, yani oradaki memurun inisiyatifine bağlı. Çünkü düzenli gelir görmek istiyorlar. Senin gelirin düzenli değilse orada ikna edici olman önemli. Özet olarak arkadaşlar, garantör olmak isteyenler ya da Almanya'da garantör bulmuş olup garantörün sana ben bu belgeye ne zaman başvurayım diye soruyorsa bence bir an önce başvursun. Yani çok fazla beklemenize gerek yok. Belki benim şansıma, belki Münih Yabancılar Dairesi iyi çalışıyor bilmiyorum. Çok fazla beklemeden böyle 1,5-2 haftada falan randevu bulabildim. Randevuyu bulduktan sonra o anda bu belgeyi hazırladılar zaten. Oradaki görevli kadın imza falan attı, kaşe vurdu ve bu iş bitti. Bazı yerlerde sanırım direkt sizin elinize bu belgeyi vermiyorlarmış. Dolayısıyla ne kadar erken o kadar iyi. Çok erken olmasının bir önemi yok. Zaten orada size soruyor. Ne zamandan itibaren başlasın bu garantörlük diye. Orada siz tahmini bir tarih verebilirsiniz. Yani bunu daha erkenden almanızın hiçbir dezavantajı olmaz. Bu belgeyi aldıktan sonra bu belgeyi kullanacak olan kişiye, Türkiye'ye bu belgeyi postalamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve o kişi bu belgeyi gerçek olarak, orijinal olarak vizeye, konsolosluğa sunacak ve bu şekilde vize alacak. Fotokopi vesaire PDF olmuyor yani dediğim gibi. O yüzden o konuda da artık hızlı kargo seçenekleri zamanınız yoksa kullanabilirsiniz ya da DHL ile vesaire normal şekilde daha ucuza da yollayabilirsiniz. Ben kardeşime hızlı olan yoldan göndermiştim. Çünkü o şekilde bence birazcık daha güvenli de oluyor. Bana öyle geldi. Bugün sizlerle birlikte Bavyera'nın en güzel göllerinden birisi olan Tegernsee'de garantörlük yani Verpflichtungserklärung belgesi hakkında konuştuk. Gerçekten kolay bir belge. Bence böyle bir imkanınız varsa
Ben buraya bloke hesapla gelmiş bir yüksek lisans öğrencisi olarak söylüyorum. Bu imkanınızı kullanın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir imkan. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Buralara gelirseniz, bu videolar size yardımcı oluyorsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Böyle güzel geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Kim bilir belki bir gün hep birlikte bu güzel manzarada gördüğünüz gibi buluşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Almanya'dan herkese selam. Ben Emre. Hoşça kalın. Görüşürüz.